Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostlarım. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Bitki günlüğümde bir ağacı size anlatırken ondan sadece birkaç metre uzakta olmak sanırım benim açımdan bir ilk olacak bitki dostlarım. Jacaranda ya da Latince adıyla Jacaranda mimosifolia, Bignoniaceae familyasının 49 türü içeren Jacaranda cinsi içinde yer alan güzel çiçekli bir ağaç türüdür. Jacaranda, Güney Amerikalı Tupi yerlilerinin dilinde parfüm ya da güzel kokulu anlamına gelir. Ama ağacın salkım halinde sergilediği güzel çiçekleri maalesef kokulu değiller. Bitkinin soyadı olan Mimosifolia ise ağacın yapraklarının mimoza yapraklarına benzemesi nedeniyle verilmiştir. Ağaca İngilizce'de mavi jacaranda denir ama tuhaf bir şekilde çiçekleri de mavi değil, eflatun renginde bitki dostlarım. Hatta bizim dilimize de bu şekilde girmiş ama bu bana doğru bir isimlendirme gibi gelmediğinden ben sadece jacarandayı kullanmayı tercih ettim. Öte yandan ona Meksika mimozası da deniyor ama ağaç bir mimoza türü olmadığı gibi aslında Meksikalı falan da değil. Arjantin ve Bolivya kökenli bir ağaç. Muhtemelen 18. yüzyıl sonlarında Meksika'da keşfedilip sınıflandırıldığı için ona bu isim verilmiş olabilir. Jacaranda sıcak iklimleri seven bir ağaçtır. Drenajı iyi olan hafif asitli ya da nötr toprakları tercih eder. Bugün dünya üzerinde tropikal ve tropik altı kuşak ülkelerinin birçoğunda yaygın şekilde süs ağacı olarak yetiştirilir. Ağaç yaklaşık 10 ile 15 metre civarında bir boya ulaşır. Mimozayı andıran bipinnat tüysü yaprakları ve boru şekilli eflatun çiçekleri vardır. Ağacı yaşadığım evin bahçesinde yakından gözlemleme fırsatım olduğu üzere ilkbaharda çok hızlı bir şekilde çiçeklendiğini ve defalarca çiçek döküp yeniden açtığını söyleyebilirim. Hatta jacaranda şu ara yani bahar aylarında tam da çiçeklenme mevsiminde. Bu çiçeklere özellikle arılar ve nektar tüketen kuşlar fazlasıyla ilgi gösteriyor. Dolayısıyla jacaranda ekolojik açıdan da değerli bir katkı sunuyor. Ağaç sürekli yenilediği çiçekleri sayesinde adeta caddelerde neşe saçan mor renkli bir çiçek halısı oluşturuyor. Bulunduğum Holon kenti, içerdiği çocuklara yönelik tematik parklar ve müzeleriyle İsrail'in çocuk şehri olarak tanınıyor. Bu nedenle böylesi bir şehirde jacaranda'nın neden bu kadar bol kullanıldığını sanırım daha iyi anlayabiliyorum. Jacaranda arılar ve kuşlar aracılığıyla tozlaştırdığı çiçeklerini çok eskiden kullanılan yuvarlak pudra kutularına benzeyen yassı ve disk biçiminde tohum keselerine dönüştürür. Bu tohumlar bazen ağaç üzerine çatlayıp açılsa da uzun zaman ağaç üzerinde kalabilir. Bu tohumlar herhangi bir canlı için besin niteliği taşımaz. İçindeki kanatlı tohumlar rüzgarla dağıldığında geriye kalan bu boş tohum keseleri de toprağa karışır. Jacaranda yaklaşık olarak 30 ile 50 yıl arasında bir ömre sahiptir fakat uygun koşullarda daha uzun sürede hayatta kalabilir. Jacaranda kışın yapraklarının bir kısmını döker ama hiçbir zaman tamamen yapraksız kalmaz. Jacaranda için geniş bir taç oluşturan şehir hayatına uyumlu bir gölge ve yol ağacı denilebilir. Bitki sürekli döküp yenilediği çiçekleri ve tohum keseleri sayesinde bulunduğu toprakları da organik madde yönünden zenginleştirir. Ayrıca jacaranda zehirli bir ağaç da olmadığından insan ya da hayvanlar açısından da risk oluşturmaz. Ağaç tohumlarıyla ya da yarı odunsu çelikler alınarak çoğaltılabilir. Jacaranda bol güneş isteyen konumlarda gençlik yıllarında düzenli sulamayla kolaylıkla yetiştirilebilecek bir ağaçtır. Fakat ağaçla ilgili olarak özellikle dikkat edilmesi gerekse de aşağı yukarı her yerde olduğu gibi burada da doğru şekilde yapılmayan bir budama yapıldığını gözlemledim. Bu ağaca güzel bir şekil verebilmek için budamaya ağacın gençlik yıllarından itibaren başlanması gerekiyor. Bu geç kalındığında ağaç biraz biçimsiz bir taç oluşturabiliyor. Ağaç çok fazla çiçek üretip döktüğü için belediyelere biraz fazla iş çıkartıyor olsa da bu asla kötü bir görünüm yaratmıyor. Ağacın bir de beyaz çiçekli alba kültivarı varmış ama ben İsrail'de şu ana dek sadece eflatun çiçekli olanını gördüm bitki dostlarım. Jacaranda ağacının odunu da mobilya ve oymacılıkta kullanılan orta dayanıklılığa sahip bir odun türüdür. Yani süs ağacı olarak kullanımının dışındaki tek kullanım şekli de bu denilebilir. Jacaranda sürekli dökerek yenilediği çiçekleriyle geçici olan güzelliği ve yenilenmeyi sembolize eder. Bazı kültürlerde baharın habercisi olarak görülen ağacın çiçekleri de çiçeklerin dilinde zarafet, narin güzellik ve geçici mutluluk gibi anlamlar taşır. Rüyada sadece jacaranda değil de mor ya da eflatun çiçekli ağaçlar görmenin anlamı ise yeni başlangıçlar yapmaya ve kısa süreli mutluluklar yaşamaya işaret eder. Jacaranda temsil ettiği estetik ve güzellik kavramları nedeniyle Venüs gezegeniyle ve Terazi burcuyla ilişkilendirilir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeyde yer alan 3 başkentinden biri olan Pretoria, Jacaranda şehri olarak tanınır. Çünkü bilindiğine göre şehirde 70.000 civarında jacaranda ağacı varmış bitki dostlarım.
Hatta burada tıpkı Japonya'daki kiraz çiçekleri festivaline benzer bir şekilde Mor Tomurcuklar Mevsimi adı altında bir Jacaranda Festivali de yapılıyor. Öte yandan Arjantin'in başkenti ve en büyük şehri olan Buenos Aires ve Avustralya'nın Sydney şehri de jacaranda ağaçlarının çokça bulunduğu diğer dünya kentleridir. Jacaranda'nın kökenine dair Güney Amerika'da anlatılan bir de efsane var bitki dostlarım. Bu kısa anlatıya göre Amazon civarında yaşayan doğaüstü bir kuş türü, hatta bazı versiyonlarda ona bilgelik kuşu da denir, insanlara bilgeliği getirmek ister. Çünkü insanlar bu bilgiyi doğru şekilde kullanmayı öğrenemedikleri için sürekli olarak doğanın dengesini bozmaktadırlar. Bunun üzerine bu sihirli kuş bilgeliği insanlara en kolay şekilde, yani gökyüzünden yağan mor çiçekler halinde yeryüzüne saçar. Ve bu efsaneye göre bu çiçekler de zamanla mor çiçekler yağdırmaya devam eden jacaranda ağacına dönüşürler. Tabii insanlar bilgeliği üzerlerine yağsa dahi öğrenebilmişler midir diye sorarsanız dünyamızın hali ortada maalesef bitki dostlarım. Ama belki de hala bir umut vardır. Ve jacaranda bu bahsettiğim söylence nedeniyle Güney Amerikalı yerli kültürlerinde bilgelik ve öğrenmenin ağacıdır. Ağacın çiçeklenme dönemi, yani tam da şu bahar ayları ise bilginin uyanışı olarak yorumlanır. Bilgi günümüzde artık ağaçlardan ya da onlardan elde edilen kitaplardan değil de bize dijital ekranlardan yağıyor. Ve bilgi her zamanki değerini korusa da ne yazık ki eskiye nazaran hayatımızda çok daha büyük bir bilgi kirliliği var. Tam da bu nedenle bu videoları hazırlarken mümkün olduğunca fazla kaynak kullanarak ve bu bilgileri çaprazlayarak size doğru verileri sunmaya çalıştığımı belirtmek istedim. Yine de hatalarım oluyorsa umarım doğrusunu bizlerle paylaşmaktan çekinmezsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hepinize bol çiçekli günler dilerim bitki dostlarım.